Merhaba dostlar. Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bu bölümde oyundaki en önemli eşyalardan biri olan feneri elde etmenin ilk adımını tamamlayacağız. Mükemmel çalışan ve maksimum verim alabileceğimiz gelişmiş bir Wither iskelet farmı yapacağız. Bu farm için bize bolca Wither gülü de gerekiyor. Tek bir Wither keserek steklerce Wither gülünü nasıl elde edebiliriz onu da size göstereceğim. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Bu videonun işlerine başlamadan önce başka bir konuya açıklık getirelim. Yorumlarda hep Kırıktaş Farm'ı soranlar oluyor. Ben de hep yaparım falan diyorum ama biz bunu zaten yapmıştık. Burada bizim normal düz taş farmımız var. Bu farma geldiğimizde şuradan başlatıyoruz. İpeksi dokunuş kazmayla kırarsanız buradan düz taş olarak alırsınız. Servet veya büyüsüz bir kazmayla kırarsanız da bunları direkt Kırıktaş olarak alabilirsiniz dostlar. Bedrock'taki en hızlı ve en iyi çalışan farmlardan birisi bu. Yine buradan kapattığınızda farm tamamen durmuş oluyor. Yani bir tek şu şartelle kontrol edebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burada kırdığımız kırık taşlar direkt aşağıya geldi. Burada iki tane çiftli sandığımız var. Bu sandıklardan da direkt çıkan malzemeleri alabiliyoruz. Bu farmı hangi bölümde yaptığımızı soracak olursanız da bunu 17. bölümde yaptık. Beton fabrikası yaptığımız bölümde. Hemen buraya kartını bırakıyorum. Bu videoyu izledikten sonra gidip o videoyu da izleyerek Kırıktaş farmını bu şekilde yapabilirsiniz. Orada çok da uzun değil, kısa bir şekilde anlattım zaten. Hızlıca siz de kurabilirsiniz dünyalarınızda diyelim ve bu bölümün işlerine geçelim. İlk olarak Nether'a geçtik. Bize Wither kafatası lazım. 3 tane bulsak şimdilik yeterli olacak. Daha önceden gidip keşfedip yağmaladım. Nether kalesine doğru yola çıktım. Kaleye geldik. Şimdi hızlıca Wither'ları kesip kafaları bulmaya çalışalım. Aha, bir tane düşürdük. Lan daha 4. mü 5. mi ne? İlk Wither kafasında böylece eyvah bulmuş olduk. Bu ne oğlum? Ya sen şaka mısın ya? Şimdi buna bir vuracağım, hepsi saldıracak ama. Tamam, o anlamadan öbürünü de kestik zaten. Diğerleri uzaktaydı. Onlar bize agrolanmaz büyük ihtimalle. İkinci kafayı da bulduk. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ben bu arada. Gel buraya. Araya bir boşluk bırakma taktiğini sevdim yalnız. Oho, çok iyi. Bu ne oğlum? Üçüncü kafayı da bulduk. 10 Wither'da 3 kafa. Bu dünya rekoru falan olabilir bu arada. Ha. Buradaki işimiz bitti bile. Şimdi tekrar eve döneceğiz. Bize birazcık tavuk lazım. Gidelim hızlıca kendimize ufak bir tavuk çiftliği kuralım. Buradaki sandıklarla işimiz bittiği için böyle geçici olarak buraya bir tane çöp kutusu koyacağım. Elemanlar çalışıyor. Oğlum camlar şurada bak, köşede. Köşeye git. Kum almaya geldim buraya. Kum ve kaktüs alacağım. Ulan bir tane numuneli kum olmaz mı ya? Oğlum bunları içeri kuramıyoruz ki ya. Al, dediğim gibi olmadı burası. Şuraya koyalım şimdilik o zaman. Bu sandığın yanına. Buraya girip eşyaları atmadan önce fazlalıkları burada boşaltırız. Tamam, burası artık çöp kutumuz. Şimdi birazcık tavuklarla ilgilenmeye başlayalım. Etrafta dolaşıp birkaç tane tavuk bulduktan sonra onlara ufak bir alan yaptım ve bu alanda aşağıyı huni ve vagonla doldurdum. Çünkü bize tavukların kendisi değil, bol bol yumurtaları lazım. Birkaç tane tavuk bulduktan sonra onları buğday tohumuyla çoğalttım ve yaklaşık 7-8 saat burada AFK bıraktım. Şimdi gelin ne kadar yumurta elde ettiğimizi hep beraber görelim. Bu kadar süre yeterli diye düşünüyorum. Gereken yumurtaları toplamış olmamız lazım. Hatta sandığa ve hunilere falan sığmadığı için bakın burada kalmışlar. Bunları aldık. Sandığımıza bakalım. Aynen. Buralar dolu. Şimdi bu yumurtaları hızlıca shulker'lara doldurayım. Daha sonra lazım olan diğer malzemeleri almak için de depolama alanına gideriz. Şurayı bir boşaltayım önce. Neredeyse 3 shulker dolusu yumurtamız oldu. Bunları alalım. Buradan da lazım olan diğer malzemeleri alacağım. Bunlar tamam, biraz da sandık alacağım. Burası yeterli olur. Wither'ı çağırmak için de biraz ruh kumu lazım. Kafalar yanımızda zaten. Şimdi burada malzemeleri ayarladığımıza göre bölgeden biraz uzaklaşacağız. İşimize yaramayacak bir bölge bulup orada ufak bir sistem kurup Wither güllerini öyle toplayacağız. Ama obsidyen almayı unuttum. Obsidyeni alayım, tekrar döneceğim. Burada küçük adalar buldum. Şuradaki adaya kurulalım biz. Oraya hemen sistemimizi kuralım. Daha sonra da Wither'ı çağırıp Wither güllerimizi elde edelim. Önce şuraya ufak bir kazı yapacağım. Şimdi burayı komple obsidyenle bir kapatalım bu alanı.
Bu tarafa dağıtıcıyı koyacağım. Buradan yumurtalarımızı gönderip burada bir sürü tavuk elde edeceğiz. Dağıtıcıyı koymadan önce buraya tekrarlayacak bir sistem kuralım hemen. Tamam, tekrarlayıcımız şu an hazır. Buraya dağıtıcımızı yerleştirdim. Buna huni bağlayıp üzerlerine çiftli sandık atacağım. 3 shulker yumurtadan ihtiyacımız olan tavuğu elde ederiz herhalde. Evet, dağıtıcı burada yumurtaları göndermeye başladı ve burası da tavuk dolmaya başladı bir yandan. Şimdi buradaki yumurtaların hepsi bitene kadar ben bekleyeceğim. Buradaki iş tamamlandığında tekrar görüşelim dostlar. Evet, bütün yumurtalar bitti ve bayağı bir fazla tavuğumuz oldu burada. Şimdi burayı önce bir kaldırayım. Ve burayı da obsidyenle kapatalım. Sadece bu köşeyi açık bıraktım. Wither'ı burada canlandırıp kaçacağız da ben ruh kumu almıştım. Ruh kumlarım nerede ya? Ben bir eve gidip ruh kumu alıp geleyim dostlar. Bulamadım. Lan bunu geldiğimizde nasıl fark etmedim? Burada uçan gemi var ha. İlk defa denk geldim böyle bir şeye. Sandık var mı acaba? Sandık yok. İlginç bir yer. Neyse, işimize dönelim. Bu üst tarafı kapatmıştım. Tekrar açacağım. Wither'la dışarıda savaşırız. Wither'ı burada çağırıyorum. İlk oluştuğunda yaptığı patlamayla buradaki tavukların hepsini Wither gülüne çevirmesi lazım. Çağırdım ve buradan biraz uzaklaşayım. Patlama gerçekleşti. Bir çıkabilirsem. Wither gittikten sonra oraya inip bütün gülleri almam lazım. Bir bakalım. Oo, mükemmel. Fazlasıyla 2,5 stack Wither gülümüz var şu an. Bunlar bize fazla yeter. Daha ilk patlamada az daha ölecektik. İkinci toteme geçiyorum. Şimdi onu kaybettik ama nereye gitti? Aşağıdaymış, tamam. İlk Wither savaşımıza başlıyoruz. Hadi be. Aha, ölüyor. Oğlum ne kadar zor be. İşte bu. Zor mor ama hallettik nihayet. Wither'ı yok ettik dostlar ve hiç yer kalmadı tabi. Ve ilk Nether yıldızımızı da aldık. Fener'in de kilidi açılmış oldu böylece. Altın elma olmadan bunu yenmemiz mümkün değildi yalnız. Hardcore'da hasarı gerçekten çok yüksek. Böyle yüz yüze kapışmak bayağı sıkıntılı ve zor oluyor. Ama neyse ki hallettik. Şimdi değil ama daha sonra bir Wither farmı yapmayı da hak ettik bence. Neyse, bu bölümün işlerine dönelim. Ben bir eve gideyim, hazırlığımızı yapalım ve Nether'a geçelim dostlar. Gönderdiğim mermiler hala uçuyor. Bunlar bir yere çarpana kadar böyle sonsuza dek süzülecekler. Onlara yapacak bir şey yok. Biz devam edelim. Eve geldim ve Wither iskelet farmı için gereken bütün malzemeleri hızlıca toparladım. Daha sonra Nether'a geçtim. Farmı kurabileceğimiz güzel bir kaleyi daha önceden belirlemiştim. Şablonları aradığımız bölümde bu Nether kalesini bulduğumda koordinatını kaydettim ve Wither farmını oraya planlamıştım. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet dostlar, farmı kuracağımız kaleye geldik. Şu an kalenin çatısındayız. Bu üst tarafları, yan duvarları vesaire hepsini bir kazmamız gerekiyor. Bu iç koridorlar bize lazım. Moblarımız o koridorlarda spawn oluyor. Önce buranın kazı işlemini bitirelim. Daha sonra mobların nerede nasıl spawn olduğunu bulmayı da size öğreteceğim. Hemen hızlıca buranın kazısına başlıyorum. Kazı işlerimiz bitti. Buradaki bütün koridorları kazdık ve burayı dümdüz bir zemin haline getirdik. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. Mobların nerede doğduğunu bulmak için buraları ince camlarla çevireceğiz. Camları en alttan değil, böyle bir blok yüksekten çekeceğiz. Bu şekilde olacak. Direkt zeminden yaparsanız moblar spawn olacak alan bulamaz orada. O yüzden işe yaramaz. Bir yandan moblarla uğraşıp bir yandan bunu yapmak da zor bu arada. Şu mesafe bize yetecektir. Buradan da aynı şekilde şu hizadan bu tarafa doğru doldurduğumuzda işlem tamamlanmış olacak.
Her yeri kapattık sanırım. Şöyle bir tekrar bakıyorum hızlıca. Şimdi buradaki spam noktalarımızda moblar doğmuş. 3 tane yan yana bir spam noktası var. Biz bu alanın ortalarını baz alacağız. Şu iskeletin olduğu yer uygun gibi. Tam buradan yukarı bir 28 blok yükseğe çıkacağım. AFK noktasını böyle yukarı yapacağız. Biz buradayken hangi noktalarda spawn oluyorlar bunu görmek istiyorum. Bir uzaklaşıp gelirsek oradaki moblar da silinmiş olur. Yenileri doğar, böylece daha net görebiliriz. Şuradaki spam noktaları çalıştı ama bu taraftakiler şu an çalışmadı. O yüzden yüksekliğimi ayarlamaya çalışıyorum. Böyle bir aşağı bir yukarı yaparak en doğru noktayı bulacağız. Şuradaki spawnerlar çalıştı. Bu altımızda var bir tane. Şuralar da çalışıyor. Güzel. Mesela burası spam noktası ya. Bunun etrafını bir açalım. Nerelerde olduğunu görmek için burayı bir kırıyorum. Bu şekilde spam noktasının etrafını açtığımızda mobun nerede doğduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi bunu bütün spam noktalarına aynı şekilde yapacağız. Bir tane de burada var. Bu kadar spam noktası bize yeterli olacaktır. Şimdi diğer bir aşamaya geçelim. Bu etrafımızda gördüğümüz bütün yapıların üzerine yarım basamakla kapatmamız lazım ki oralarda moblar doğup buradaki verimi düşürmesinler. O yüzden şu çevremizi komple yarım basamakla kapatayım. Hemen geliyorum dostlar. Etrafı basamaklarla bu şekilde kapattım. Buradaki koridorları falan da doldurdum komple. Artık çevremizde fazladan mob spawn olmayacak. Buradaki spawnlar daha iyi çalışacak bu sayede. Bir sonraki adıma geçebiliriz. Burada bütün mobların spawn olmasını engellememiz gerekiyor. Bize sadece wither iskeletler lazım. Yaratıklar buradaki 4 bloğun tam merkezinde spawn oluyorlar. Buranın kuzeyini bulmamız gerekiyor. Onun için de marker'ı koyup buradan pusulayı aktif ettiğimde kuzeyin bu tarafı olduğunu gördüm. Bunu bir öldürelim. Kuzey tarafındaki blokları kırdım. Buralara cam yerleştiriyorum. Burada kalan bloğu da kırıp bir tane toprak koyup üzerine de wither gülü yerleştiriyorum. Artık buradaki spawner'da sadece wither'lar doğacak. Çünkü wither güllerinde sadece wither iskeletler spawn olabiliyor. Buranın çevresini açabilirim ve etrafını komple yarım basamakla kapatacağım. Bu gülü yanlış yere diktik. Bir tane aşağıya dikecektik. Önce onu düzeltelim. Tamam, bu şekilde olacak. Ben eve gidip biraz pürüzsüz taş alacağım. Yapmışken tam yapalım. Basamakları aldım, geldim. Hemen burayı doldurmaya başlıyorum. Bir başka spam noktamız da burası. Sizde bu marker modu yoksa bir tane ayçiçeği ile yönünüzü rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayçiçeğini ektiğinizde ayçiçeğinin yüzü her zaman doğuyu gösterir. Yani arkasına geçtiğinizde kuzey sol taraf olmuş oluyor. Bu taraf güney. Tam arkası da batı olmuş oluyor. Bu şekilde Bedrock'ta yönünüzü rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu da size göstermek için yanımda getirmiştim. Ben bunu kullanmayacağım. Şu marker paketini kullanacağım. Kuzey bu taraftı zaten. Hemen buradan 4 tane açıyorum. Kuzey tarafa 2 tane, bir tane de arkasına koyup bir blok daha aşağı inip toprağın üzerine de wither gülünü ektiğim zaman burada sadece wither'lar spawn olacak artık. Hemen burayı da tekrar kapatıyorum basamakla. Bu camları kaldırabiliriz bir yandan. Bir başka noktamız da burası. Hemen burayı da aynı şekilde 4 blok açtım. Bir tane derinlik, üzerine bir wither gülü ve önüne cam döşedim. Bu şekilde buradaki de hazır olmuş oldu. Hemen etrafını da kapatıyorum. Bu tarz boşluk olan yerleri de buradan topladığım nether tuğlalarıyla dolduracağım. Daha güzel bir görüntü olmasını istiyorum. Merkez bloğumuz bizim şurası olacak. Yani öldürücü çemberimizi buranın altına kuracağız ve buraya bir tane piglin getireceğiz. Wither iskeletleri piglinden nefret ediyor. Bu mekaniği kullanarak burada spawn olan wither iskeletlerin piglin'e agrolanıp buraya hazırladığımız tuzağa düşmesini sağlayacağız. Ve wither iskeletler piglinlere en fazla 15 blok uzaklıktan fark ediyor. O yüzden burayı 15'e 15 olacak bir şekilde halka yapacağız. Hemen bu kenara doğru sayıyorum. 15 burası. Belli etmek için şöyle bir tane blok attım. Hatta 2 blok atalım. Uzaktan da rahat görelim. Buradan da sayıyorum bir 15 blok. Buranın sınırı da böyle. Yine burada bir spawn noktamız var. Hemen burayı da ayarlayalım.
Hatta biz bu araları kaldırmadan önce şu çemberi bir oluşturalım. Belki çemberin içinde kalan yerlerde daha çok spawner bulabiliriz. Onları da kendimize göre ayarlamış oluruz. Hızlıca şu 15. bloktan itibaren şöyle bir halka oluşturup burada geliyorum dostlar. Bakın 15'e 15 olan halkayı bu şekilde hazırladım. Şu gördüğünüz alanın dışındaki spam noktalarını kullanmayacağız. İstesek de kullanamayacağız daha doğrusu. Oraları kaldırıp yerlerine basamak yerleştirelim. Fazlalık yerleri kapattım. Şurada da bir tane spawner varmış mesela. Bakın burada da mob spawn oldu. Şurada da var 2 nokta daha hatta. Buraları kaçırmamış olduk böylece. Şimdi bu yeni bulduğumuz yerleri de işaretleyeceğim. Hızlıca böyle bulduğum her yerde şuralarda kurduğumuz wither iskeletlerin spawn olması için yerler var ya, aynılarını buralara da kuracağım hemen. Hızlıca o işi de bir halledelim. Alanımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi buraya bir tane piglin getirmemiz lazım. Gelirken şu tarafta bir kızıl ormandan geçmiştik. Umarım buralardan kolayca bir piglin yakalarız. Bize saldırmamaları için bir altın miğfer takalım. Bunlar zombi piglin. Bunlar olmaz. Aha. Tekneye bunu bindirirsek kayışla çekerek oraya götürürüz. Aferin sana. Gel bakalım. Ulan Gast. Ulan Gast. Bu öldü. Başka bir tane bulalım. Yaylılar olmaz. Bize kılıçlı lazım. Yaylılar wither iskeletlere vururlar. Bu da sıkıntı olur. Mümkün olduğunca güvenli bir yoldan bunu götürmeye çalışacağım. Hayır, 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 hayır. Tekneyi de patlatıp yaktı değil mi bu? Neyse ki yanımızda yedek malzemelerimiz var. Oğlum nereye gittin? Yapma ya. Gel. Tamam. Buradan süzülsek acaba uçabilir miyiz bununla beraber? Geliyor. Harika. Biraz fazla ileri gelmişiz. Olsun. Şuradan götürürüz. Burada bir yükselelim. Şimdi wither'lar direkt buna saldıracak çünkü. Orada bir sıkıntı yaşamayalım. Sen şimdilik burada dur. Düşmesin diye şöyle etrafını da kapatıyorum. Getirmek için çok uğraştık. Kaybetmek istemeyiz. Şimdi buna bir tane isim verelim kaybolmaması için. Şansımıza da bir tane varmış yanımızda. Adını da bu şekilde verdik. Artık kaybolmayacak. Şöyle üstünü kapatalım. Wither'ları bir keseyim. Daha sonra buradaki platformu ayarlayacağız. Piglin'i koymak için. Tam buradan 4 blok yükselteceğim. Böyle 4 blok yaptıktan sonra bunun üstüne şu şekilde böyle kare olacak gibi 4 tane ince cam koydum. Şimdi burayı kapattık. Bunun üzerine getireceğiz şeyleri. Piglin'i. Tam böyle şu 4 kareyi de açıyorum. Buraya toplanan wither'lar buradan aşağıya bizim öldürücü çemberimize doğru düşecek. Buraları bu şekilde tuzak kapısıyla kapatabilirsiniz. Bunun etrafını bir dönüyorum. Buraya piglin'i getirip yerleştirmeye çalışalım. Şöyle tam ortalıyım. Şimdi oldu bence. Aynen öyle. Tamam, wither'lar onu görüyor, agrolanıyor ve geldiklerinde burada birbirlerini ittikleri için direkt deliğe düşüyorlar. Şimdi buradaki bütün işimiz tamamlandı. Sadece yapmamız gereken bir şey kaldı. Depolama sistemini yapacağız buranın. Buradan aşağıya 10 blok kadar insem yeterli olacaktır. Oraya da her zaman yaptığımız gibi trident öldürücü sistemimizi kuracağız. Şimdi şuradan kazıya başlayayım. Ondan önce de şu üstümü kapatacağım. Buradan wither'lar gelip de üzerimize yağmasın. Evet, kazı işimiz tamam. Hemen burayı genişletiyorum ve öldürücü çemberimizi kuracağız. Çok güzel. Lav havuzum var burada. Ölme lan. Ateş direnci var. Süper. Sanırım sadece o tarafta var. Zombi piglinlerin ne işi var la burada?
Tamam, şu orta taraf belli olsun diye burayı pürüzsüz taşla dolduracağım. Tam burası düşecekleri yer, merkezimiz yani. Hemen buraya da öldürücü çemberi kuruyorum. Şimdi 2 blok daha aşağı iniyoruz. Depolamamızı buraya yapacağız. Hemen burada ihtiyacımız olan alanı da açalım. Öldürücünün altına hemen şimdilik böyle baksın, fark etmez, değiştiririz. Vagonumuzu koyuyoruz. Bunu kırdık. Etrafını kapatalım, sağa sola gitmesin. Bizi uğraştırmasın. Burada 3 farklı malzeme ayırtacağız. O yüzden şuraya kadar bir uzatalım şimdilik. Hemen bu altını kazıyorum. Sandıklar için yer açıyorum yani. Ayırıcıları bu tarafa yapacağım. Alan burada daha geniş, daha rahat. Buranın arkası lav çünkü. O yüzden böyle attım bunları. Hunileri böyle koydum. Klasik ayırıcıyı yapacağız. Hemen burada ileri bakan yineleyicilerimizi koyduk. Bu fazla. Şimdi burada bir miktar alan açtım. Buraya sandıklarımızı yerleştiriyorum. İkişer tane çiftli sandık olsa her şey için yeterli olur. Hunilerini de bağlayalım. Şu arada kalan boşlukları kapatıyorum. Ve buranın bir denemesini yapmak istiyorum. Ama önce şurayı bir ayarlayayım. Oo, yukarısı felaket. Kaynıyor. Biz buradan direkt uçarak çıkmaya çalışalım. Hem de onlar silinmiş olsun uzaklaştığımız için. Tamam. Temizliği yaptık. Biz oradayken farmın çalıştığını da görmüş olduk. Buraya düşmeden ölüyorlar. Bunu istemiyoruz. Elimizde çünkü yağma 3 kılıcımızı tutacağız. Ve bu öldürücü sistem sayesinde burada daha fazla eşya kasacağız. O yüzden bu sistemi direkt 4 blok yukarı taşıyacağım hemen. Birebir aynı şeyleri yapacağım. O yüzden tekrar göstermeye gerek yok. Hemen bunları halledip geliyorum. Evet, öldürücü sistemi 5 blok yukarı aldım. Şuradaki ayrıcı sistemleri bir ayarlayalım. 5 tane wither kafatasımız var. Farmı yaparken burada wither'ları keserken falan düşürdük. Onları ayırıcıda kullanabiliriz. Birinciye hatta onu koyalım. Normal taşları atarak ayırtabiliriz burada. Sıkıntı yok. Kemik. Buraya da kömürleri ayıracağız. Fazlalıkları da buradan yakmaya göndereceğiz. Taş kılıçlar vesaire düşüyor ya bunlardan. Onlara ihtiyacımız yok. Onlar direkt yanmaya gitsin buradan. Hemen bu tarafa bakan bir bırakıcı koyduk. Önüne bir kova lav bıraktım. Bunu öbür tarafa baktıralım. Burada yanlış oldu. Tamamdır. Çöplerin gideceği yeri de bu şekilde ayarlamış olduk. Burayı kapatıyorum. Yukarıdan mobların düştüğü yeri kapatmıştık. Orayı da bir açalım. Evet, kemikler gelmeye başlamış bile. Diğer eşyalar da buralar dolduğunda gelecek. Bura 41'e tamamlandığında ve burası da wither kafaları da 41'e tamamlandığında gerisi sandıklara gelmeye başlayacak. En tepeye bir çıkalım şimdi bakalım. Buradan devam ediyorum iskelelerle yukarı doğru. AFK noktamıza doğru çıkıyorum. Bu şekilde ortaladım. Şu an aşağı yukarı orta noktalarındayız. Acaba aşağıdan mı beklesek? Şimdi burada bekleyeceğim. Yukarıdan aşağıda bir sinematik kurdum. Bu sayede yukarıda neler oluyor görebiliriz. Orada durduğumuzda da burada gayet iyi bir şekilde wither iskeletleri spawn oluyor. Elimizde de yağma 3 kılıcımızı tuttuğumuz sürece fazla malzemelerimizi de böylece alabiliriz. Böylece AFK noktamızı da ayarlamış olduk. O arada şuraları bir düzenleyeyim ben. Burada AFK bırakacağız sonuçta. Moblar doğup da bizi öldürmesinler. Farmımız şu an %100 bir şekilde hazır dostlar. Giriş çıkışı buradan yapacağız. AFK yerini yukarı yapacaktım ama aşağıda daha verimli çalışıyor. Ayırıcılarımız da kömür dolmuş. Kemik zaten dolmuştu. Ve kafa 5'ti 9 olmuş. 4 tane daha kafa gelmiş buraları yapana kadar. Burada moblar doğmasın diye de yerleri basamak yaptım. Duvarların hepsinde nether tuğlalarıyla değiştirdim bu şekilde. Şu an sistem aktif ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Ben burada 1 saat kadar AFK bırakacağım. Ve sonuçları hep beraber göreceğiz dostlar. Hatta boşaltalım buraları. Buradaki itemleri alıyorum. Sonuçları hep beraber net bir şekilde görmüş oluruz. 1 saat sonra görüşmek üzere.
1 saat geçti ve gelin hep beraber sonuçlara bakalım. O yukarısı bir stack dolmuş, yani 41 taneyi geçmiş ve 34 tane de buraya wither kafatası gelmiş. Bir stack'ten fazla malzeme toplamışız. Normal iskelet farmımızdan yeterince kemik alabiliyoruz ama burada da ciddi bir kemik birikmiş. Boşa gitmesin tabi, ne kadar çok o kadar iyi. Kömürlerimiz de yine aynı şekilde 15,5 stack kömür toplamışız. Yakıt olarak lav kullanıyoruz ama kömüre de farklı yerlerde ihtiyaç oluyor. O yüzden burada artık kömür kasabildiğimiz bir farmımız da var. Çıkalım şöyle yukarı. Farm gerçekten iyi çalışıyor. Beklediğimden de iyi bir sonuç aldık. Dünyalarınızda kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Artık wither kafatası arama gibi bir derdimiz de kalmadı. Sınırsız bir şekilde burada elde edebiliyoruz. Şimdi videoyu kapatmadan önce yapmamız gereken son bir şey var. Hızlıca her şeyin başladığı yere, evimizin oraya dönüyorum. Orada kalan son işimizi de halledip videoyu kapatırız dostlar. Eve geçeyim, hemen geliyorum. Depolama alanımıza geldim. Önce şu üzerimi bir boşaltayım. Rahat rahat takılalım. Boş şalkırı buraya atıyoruz. Bu wither gülleri için yerimiz yok galiba. Onları buraya ayırabilirim. Diğer şalkırları da bu şalkır boşaltıcının içine atıyorum. Başlattım ve tamam, buradan gidebiliriz artık. Burada tavuk dostlarımız var. Her şeye bunlarla başladık. Wither güllerini kasmak için bunların yumurtasını falan toparlamıştık. Şimdi bunlar için de şu çiftliğin yan tarafına güzel bir yer yapalım. Bunları da saklayalım. Hem bölümün hatırası olur hem de çevreye bir yapı daha katmış oluruz. Ufak bir kümes yapalım bunlara. Ben hemen başlayayım. Siz de sinematik olarak izleyin dostlar. Evet dostlar, tavuk kümesimizi de bitirdik. İçeride birkaç tane tavuk var. Onlar yumurtlamaya devam edecek. Bir yandan çalışacaklar. Diğerleri de böyle dışarılarda takılacak. Buradaki çiftliğimize yeni bir yer daha eklemiş olduk. Güzel durdu. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.